Merhaba, bugün çikolatalı sufle yapıyoruz. Size malzemeleri sayarak başlayayım. 50 gram tereyağı, 50 gram sütlü çikolata, 50 gram bitter çikolata, 50 gram kakao ve 50 gram kadar pudra şekeri. İlaveten tabii 4 tane yumurta ve vanilya. İlk yapmamız gereken yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırmak. Yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırdıktan sonra sarısını bir kenara alıyoruz ve beyazlarını 50 gram pudra şekeriyle birleştirerek robotta çırpıyoruz. Robotta çırpma süremiz 10 dakika kadar. İyice yumurta beyazları şekerle birleşip kar kıvamı alıncaya kadar. Bize gerekli olan kıvam köpüksü bembeyaz hali. Yumurta beyazları robotta çırpılırken de daha sonra bütün malzemeyi karıştıracağımız bir kaseye çikolataların hepsini tereyağını ve kakaoyu da ekleyerek mikrodalgada 2 dakika kadar eritiyoruz. Bu eritme işlemini ocakta benmari usulü de yapabiliriz. Ama pratik olmak için ve hazır çikolata da kullandığımız için doğrudan mikrodalgada eritebiliriz. Yumurta beyazları şekerle çırpılıp çikolatalar da mikrodalgada erirken kaseler için bir parça tereyağını içine atıyoruz. Sadece içini tamamen kaplayacak. Tamamen yaydıktan sonra tereyağını şöylece kasenin içine şöyle bir miktar pudra şekeri serpiştiriyoruz. Bunu yapmamızın nedeni suflenin kabın dibine yapışmayıp güzelce kabarmasını sağlamak. Bütün kaseleri bu şekilde tereyağlayıp pudra şekerini alıyoruz. Bizim yaptığımız tarif 6 kase kadar dolduruyor. İyice erimiş haldeki çikolatayı mikrodalgadan çıkarttık. Tereyağı da güzelce erimiş. Üzerine de bir paket vanilyayı ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. Bu şekilde biraz soğumasını bekliyoruz ki yumurta sarılarını ekleyebilirim. Bu soğurken ve yumurta beyazları da çırpılırken kaseleri buzdolabına kaldırıyoruz ki dibindeki tereyağı katılaşsın ve fırında sıcaklığa aniden maruz kaldığında eriyip suflenin kabarmasına yardımcı olsun. Kaseleri buzdolabına koyduktan sonra çikolatayı çırpmaya devam ediyorum. Homojen bir kıvama kavuştu. Hala sıcak ama.
Bu arada gördüğünüz gibi kenara bir parça pudra şekeri ayırdım. Bu tamamen sunum için. Piştikten sonra üstüne bir miktar pudra şekeri serpmeyi tercih edebilirsiniz. Ben etmiyorum. Sufleyi tek başına yemeyi seviyorum. Ama krem şanti veya pudra şekeri üzerine koyarak yemek isterseniz de keyfiniz bilir. Çikolata iyice akıcı kıvama geldi ve yumurta sarılarını pişirmeyecek kadar soğudu. Mümkün olduğu kadar teker teker yumurta sarılarını çikolataya ilave ediyorum. Sonuncu yumurta sarısı da eklendikten sonra yine çırpmaya devam ediyoruz. İyice yumurta sarılarını karışıma yediriyoruz. Olan homojenliği bozmamak. Gördüğünüz gibi şahane bir kıvam aldı. Ve macunlaştı. Şimdi yumurta beyazlarını ekleyebiliriz. Yumurta beyazları köpük köpük ve katı. Gördüğünüz gibi kar gibi. Eğer yumurta beyazlarını çırptığınızda kar gibi olmuyorsa bunun nedeni muhtemelen doğru oranda şeker ve yumurta akı kullanmamanızdır. Doğru oranda yumurta akı ve şeker kullandığınızda bu gördüğünüz köpük kıvamını alması gerekir. Bunun için ne dedik? 4 tane yumurta akına 50 gram kadar pudra şekeri. Toz şekerde bu oran biraz daha düşebilir. Toz şekerin yoğunluğu biraz daha fazla olduğu için. Ama gramaja baktığınız zaman yine 50 gramın iş görmesi lazım. Evet, yumurta beyazını tamamen koyduk. Çikolata karışımını şimdi havalandırarak yumurta beyazını söndürmeden karışımımızı yine homojen hale getiriyoruz. Sert çırpma hareketlerine ihtiyaç yok. O sadece yumurtanın sönmesine neden olur. Gördüğünüz gibi yumuşakça. Homojen hale geldikten sonra aşırı çırpmanıza da gerek yok. Ekstra yapacağınız her işlem kabarmasına engel olacaktır. İçindeki havayı alacak çünkü. Suflemiz kaselere girmeye hazır. Fırınınızdan sufleyi kaselere koymadan önce fırını açıyorum ve ısınmasını sağlıyorum. Çok yüksek bir sıcaklıkta olmasına gerek yok. Alt üstte 160-180 derece arası sıcaklık yeterli olacaktır. Ama ben kendi fırınımın huyuna göre davranıyorum. 150 derece. Dolaptan şöyle çok fazla kaselere doldurmuyoruz. Kabarması için alan bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi benim tarifim 6 kaselik. Tarifin en güzel tarafı hepsini hemen pişirmeniz gerekmiyor.
Mesela ben şimdi sadece bir tanesini pişireceğim ve gerisini canım ne zaman sufle yemek isterse o zaman pişireceğim. Yarın veya öbür gün 3-4 güne kadar sufleyi pişmeden buzdolabınızda saklayabilirsiniz. O halde pişirmeyeceğimiz bu 5 taneyi buzdolabına geri koyalım. Fırının yeterince ısınıp ısınmadığını kontrol ediyorum. Bence yeterli bir sıcaklık. Kaseyi fırında biraz alt tarafa doğru yerleştiriyorum. Şimdi tek yapmamız gereken 10 dakika beklemek. Yeterince bekledik. Şimdi sufleyi fırından çıkarma zamanı. İşte içi akıcı, dışı kek kıvamında muhteşem sufle.